Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine yeni bir kolye yapımıyla beraber olacağız. Oldukça şık, her yerde kullanabileceğiniz bir tasarım olacak. Sizlere örneklerini sunuyorum. Gördüğünüz gibi şunlar normal boncuklarla çalışıldı. 11.0 kum boncuklar. Bunlar 11.0 kum boncukla çalışıldı. Şu da öyle. Diğerleri yani şu ikisi Delika 11.0 Delika ile Miyuki'nin Delika boncuklarıyla çalışıldı. Bizler yine Delika boncuklarla çalışacağız. Siz normal kum boncuklarla çalışabilirsiniz. Şimdi bu taşlarımız kare Swarovski kristal oluyor bunlar da arkadaşlar. Bunları boncuk malzemeleri satan, daha özellikle de taş satan dükkanlarda bulabilirsiniz. Bunun boyutunu söyleyeyim size. Şöyle ölçelim. Evet, bu arkadaşlar 3 santim boyutunda. Bunlar zaten iki boy oluşuyor. Biri küçük, biri büyük boy. Yani şu anda bizim malzeme satan yerlerde biri büyük, biri de küçük olarak satılıyor. Ben bunların büyüğünü şimdi çalıştım. Daha sonra küçüğüyle de başka denemelerim olacak. Onları da sizlerle paylaşacağım. Evet, şimdi bu örnekleri size gösterdikten sonra yapım aşamasına geçeceğiz ve hangi malzemeler gerekiyor onlara bir bakıp çalışmamıza başlayacağız. Şimdi arkadaşlar gerekli malzemelerimize bir bakalım. Yine 3 santim bir kenarı 3 santim olan kare biçiminde bir Swarovski taşımız var. Bu buzlu bir kristal. Bununla aslında her rengi örebilirsiniz arkadaşlar. Bu tür bir taş bulursanız her rengi örebilirsiniz bununla. Ben bugün biraz mor çalışmak istiyorum. Onun için mor ve bu 11.0 Miyuki Delika boncuk. Swarovski kristalimiz var yine burada. 4 milim bunlar arkadaşlar. 4 milim 70 adet gidiyor bizim yapacağımız kolyeye 70 tane. Ve eğer tam 4 milim olursa arkadaşlar çok iyi oluyor. Çünkü ipimizin bıraktığımız noktada kalabiliyor. Bazıları ip üzerinde kayabiliyorlar. Ama şimdi bu kaymayı da önlemek için daha sonrasında size ne yapmanız gerektiğini yine göstereceğim. Ayrıca işte böyle bir zincir arkasına koyacağız. Bir papağanımız var. Deri kapamamız ve 2 tane halkamız var arkadaşlar. Ve misinayla örüyorum bunu. Misinayla 16 milim misinayla. İple de örülebilir. Fireline'la da örülebilir arkadaşlar. Ama yan taraflarından gözükmesin diye yani biraz şeffafı seçtim ben. O nedenle de misinayı tercih ettim. Ama siz iple de örebilirsiniz. Örneğin siyah olduğunda mutlaka ip kullanın. O zaman daha güzel oluyor siyahta. Ama burada Miyuki'de ben boncuğum da şeffaf olduğu için şeffaf ipi tercih ettim. O da misina. Onun dışında işte aletlerimiz var bildiğiniz. Bunları da kullanacağız. Papağanımız, karga burun ve pense. Şimdi yapım aşamasına geçmeden önce bir de ipi tanıtmak istiyorum size. Bu İtalyan ipi arkadaşlar yine. Bunun İtalyan deri de diyebiliriz. Deri aslında. İpin özelliği şu. Birçok bölgesinde böyle girintiler, çıkıntılar var. Bu girinti ve çıkıntılar işte bu boncukların kaymasına engel oluyor. Ayrıca gerçekten çok kullanışlı bir deri bu.
Bunu da yine boncuk malzemeleri satan yerlerden bulabilirsiniz. Bizde biliyorsunuz birkaç yer var zaten. Onlara baktığınızda İtalyan ip sorarsanız onlar size gösterecektir. Evet arkadaşlar, şimdi geçiyorum yapım aşamasına. Arkadaşlar 1,5 metre kadar misinayı kesiyorum. 1,5 metre. Ve bunu ortalayarak çalışıyorum. 2 yaprak halinde çalışacağım. Önce yani başlayacağız. Karşılıklı olarak nasıl ördüğümü de göreceksiniz. Şimdi buradan başlayalım. 6 tane alıyorum. 6. Bunu ilerletiyorum. Şöyle tuttum. Ve buradan giriyorum. Şöyle. Bunu çevirdim. Tekrar 4 taneden ilerliyorum. Şu. Çekiyorum. Bıraktım ve ikisini birden şöyle yaptım. Şu. Bu şekilde. Böyle duracak. Şimdi bir tane delik alıyoruz. Buradan çıkmışım. Bunu şöyle giriyorum. Şu. Giriyorum. Ve bakın şu buradayım. Üstten çıkıyorum buradan. Çektik. Şimdi bir tane daha alıyorum. Şu. Bunu şuraya giriyorum. Böyle. İlerliyorum. Şu. Ve deminki girdiğimden çıkıyorum. Tekrar yapalım. Şimdi orta kısma geldiğimde, burası ortası oluyor. Her ortaya geldiğimde 3 tane alıyoruz. Şu. Bunu yine buradan giriyorum. Şöyle. Çektik. Ve bakın şöyle bunun üstüne yatırıyorum. Şöyle buraya yatırdım. Ve yani 2 tanesi boşta kaldı. Bunun içinden dönüyorum. Şu. Şimdi tekrar bir tane alıyorum. Şu. Bunu yine buradan giriyorum. Şöyle. Tekrar çektim. Şimdi gene aynı şekilde son girdiğimden dışarı çıkıyorum. Şu. Bu. Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz. Bir tane alıyorum. Üst katını yapacağız. Şu. Buradan giriyorum. Çektim. Düzeltiyorum, üstüne oturt. Tekrar bundan giriyorum. Tekrar.
bunun ortası şimdi burası oluyor. Tam ortasına geldiğimizde arkadaşlar bunu da yapayım. Şu. Bunu da böyle sıkıştırdım. Tam ortasına geldiğimizde 3 tane alıyoruz. Her seferinde aynı şekilde gidiyor. Şu 3. Bunu yine buradan giriyorum. Koydum. Bakın bunu bu şekilde yaptıktan sonra en sondaki boncuğu sıkıştırıyorum böyle. Şu. Böyle sıkıştırıyorum ve ondan dışarı çıkıyorum böyle. Şu. Düzeltelim. Böyle. Bir tane daha. Şimdi. Şu. Sıkıştırıyorum. Çıkıyorum. Tekrar bir tane alıyorum. Buraya giriyorum. Böyle kendimize doğru çektik. Yerleştirip sıkıştırıyorum. Buradan çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar bir üste çıkıyoruz. Burayı tekrar yapıyoruz. Aynı şekilde ama hep büyüyerek gidiyor. Yani genişliyor. Böyle genişliyor. Şimdi bir tane daha yapalım. Bir. Şu. Çektik. Bunu buradan dönüyorum. Tekrar buradan giriyorum. Sıkıştırıyorum. Dönüyorum. Şimdi gördüğünüz gibi tam ortaya geldim. Şu. Tam ortadayım. 1, 2, 3, 4. Burada da 1, 2, 3, 4 boncuğumuz var. Burası tam ortası oluyor. O nedenle 3 tane alıyoruz. Buradan giriyorum. Sonra bunu böyle yerleştiriyorum. Şu. Şöyle buraya yerleştiriyorum. İlerledim. Şimdi bir tane bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi alt tarafına da başlayacağım. Ve her ikisini de taşımı böyle kaplayacak şekilde gelinceye kadar öreceğim. Şöyle. Bu tam saracak böyle. Beraber yapacağız. Bunu burada bırakıyorum. Öbür tarafına geçeceğim. Şöyle alalım. 1,5 metre kesmiştik. 75 santimimiz de burada oluyor olması gerekiyor. Ben biraz kısa kestim size öğreteyim diye. Evet, şimdi bakın bu burada kalmıştı bu ucu. Bunu getiriyorum. Buradan çıkıyorum. Şu. Çıktım. Buraya 2 tane koyuyorum. Buradan giriyorum.
tekrar buradan çıkıyorum. Şimdi aynısını yapacağız. Şuradakinin aynısını yapacağız. Yani buna 4 tane ilave edeceğim. 4 tane alıyorum. Buradan giriyorum. Bu kısımda arkadaşlar bunun içinden bir kez daha geçiyorum ben. Şöyle geçiyorum. Buradan bir daha geçiyorum. Tekrar geçiyorum. Neden? Burası sağlam olsun diye. Hani başka bir şey yok. Buradan da tekrar geçiyorum. Ve çünkü bu boncukta olmam gerekiyor yapabilmem için. Şimdi başlıyorum. Bunun üstüne aynı burada yaptıklarımı burada da uyguluyorum. Evet, bir tane aldım. Giriyorum şu an. Bir sıra örelim. Zaten aynı sistem. Koyuyorum. Buradan. Tam ortasına geldim. Burayı görmüyoruz artık. Sadece bu 4 boncuk üzerinde çalışıyoruz. Şimdi buraya geldiğimde 3 tane alıyorum. 3. Bunu buradan giriyorum. Ve sıkıştırıyorum. Geçiyorum. Şimdi tekrar bir alıyorum. Şu, buradan böyle giriyorum. Sıkıştırıyorum. Buradan çıkıyorum. Bir sıra daha örelim. Aldım. Buraya giriyorum. Tekrar şöyle girdim. Alıyorum buraya. Sıkıştırıyorum. Aldım. Evet, şimdi ortaya geldim. Bakın 1, 2, 3. Burası 3 tane de burası. Ortadayım yani. Ortaya geldiğimizde 3 tane alıyoruz. Şu. Buradan giriyorum. Şöyle getirdim. Çıkıyorum. Tekrar aldım. Buradan giriyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi ben her iki tarafı da taşımızı saracak kadar öreceğim. Buradan. Ve kapama kısmını ve üst bölümüne geçeceğiz. Ben şimdi tamamlayayım. Bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi 9'lu yani bir tarafında şöyle saydığımda 9 tane delika var. Şöyle saydığımda 9 tane. Burada da 9 tane var.
karşılıklı olarak, yani şu kısımda 18 tane delika boncuk var ve bu bunu sarıyor şu an. Şuradan giriyoruz şöyle. Şu şekilde. Böylece çok bol olmayacak. Yani tam oturuyor bu şekilde. Şöyle duracak. Şimdi bunu birleştireceğiz. Bunu birleştireceğiz. Şöyle duruyor. Buradan giriyorum. Sonra bu boncuktan böyle dönüyorum. Tekrar buraya gidiyorum. Hep karşılıklı boncukları sırayla birleştiriyorum. Şimdi 2'yi 2 ile birleştiriyorum. Bakın şöyle. Ve bu 2'den 3'e çıkıyorum. 3. boncuğa. Bu. Sonra yine böyle getiriyorum. 3'e giriyorum yukarıdan aşağı. Bu 3'te görüyorsunuz. Tekrar bu 3'ten 4'e çıkıyorum. Buradaki 4'ü alacağım şimdi. Bakın 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4'e iniyorum. Şimdi buradan buna çıkıyorum. Ve 5. boncuktayım. 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki de 5. Aynı şekilde iniyorum. Böyle. Aynen böyle devam edip hepsini kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde her birini karşısında kendisiyle birleştireceğim. Böylece tamamını birleştirmiş olduk. Geliyorum bunu şöyle bir kez buradan yukarı çıkıyorum. Şöyle bitirdiğim noktadan iniyorum aşağıya. Ve tekrar bu ikinci sıradan böyle geçiyorum. Buradan da iniyorum. Şu.
Yani bunu biraz yapıyorum ki arkadaşlar çıkmasın diye, sağlamlık açısından. Orada da bırakabilirsiniz siz. Böyle iniyor. Burada kesebilirim ben bunu artık. Buradan dok edelim. Evet. Şimdi arkadaşlar gelelim üst tarafına. Bu kısma bir kısa bir lale biçiminde bir şey daha şapka öreceğiz. Öyle diyelim. Buradaydı ipim. Şurada. Gene bunu şu ikiliye geleceğim. Evet. Şimdi buradan çıkıyorum ve şöyle tam ortasındayım şu an. Tam ortasındayım. Buradan da buna giriyorum. Şu. Şimdi buraya 4 tane alıyorum. Şu. Buna giriyorum. Şöyle. Buradan çıkmışız. Şu. Şimdi ne yapmıştım? 2 kez geçmiştim. Yine 2 kez böyle geçiyorum bunun içinde. Şöyle. Tekrar geçiyorum. Bir kez daha geçiyorum. Bunlar aslında püf noktaları. Eğer 2 kez geçmezseniz arkadaşlar burası üst kısmı örerken açılacaktır ve zorlanacaksınız. Orası aralık kalacak. O nedenle videolarda ben nasıl yapıyorsam öyle yapmaya çalışın. Şimdi üstünü örüyorum. Bir. Ne aldım? Şu. Buradan giriyorum. Aynı sistem. Şimdi alıyorum. Buraya giriyorum. Şu. Ortaya geldiğimde 3 tane alıyorum. Şurası orta kısmı görüyorsunuz. 1 2 1 2. Burada 3 tane alıyorum. Şu. Ve yine buraya getiriyorum bu. Yani hep tersinden gireceğiz boncuğun. Sıkıştırdım. Buraya koyuyorum. Şimdi bir tane daha alıyorum. Sıkıştırdım. Buraya giriyorum. Aynı sistem devam ediyor. Bu üst tarafını ben yapayım. 4 sıra ya da 5 sıra yapacağım. Ondan sonra aynı şekilde burayı da yapıp birleştirme bölümüne geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 sıra ördüm.
4 sırada buraya öreceğim. Şimdi bu ipi altlardan turlayarak aşağıya getiriyorum. Öyle çok fazla ip olmamasını istiyoruz. Tek iple bitiriyoruz işi. Buradan tekrar iniyorum aşağıya. Demin burada yaptığım gibi bu şekilde aşağıya iniyorum. Tekrar bunu da buraya. Şimdi şu 2'den geçiyorum. Bunu böyle yatırdım. Şöyle dursun burada. Çeviriyorum. Bakın buradan şu 2 tanesinden geçiyorum. Şu. Şimdi 4 tane alacağım. 4 tane alacağım. Buradan buraya giriyorum. Ne dedik? Başlangıçta 2 kez geçmeniz gerekiyor. Şimdi bir kere geçiyorum böyle içinden. Tekrar buraya geçiyorum. Şimdi bir daha turluyorum, buraya geliyorum. Buradan buraya. Evet. Örüyorum şimdi üstünü. Yine bunun kadar yapacağım. Şöyle yapayım. Buradan daha net görürsünüz. Aynen buraya giriyorum. Şu. Buradan buraya çıkıyorum. Tekrar. Buradan da buraya çıkıyorum. Tam ortasına geldiğimde 3 tane alıyorum. Şuna giriyorum. Bu şekilde. Şu. Buradan da buraya çıkıyorum. Bir tane daha. Şimdi sistem aynı arkadaşlar. Bunu da ben 4 sıra yapıp birleştireceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar ikisini de eşit sayıda sırada ördük. Şu şekilde. Bunu böyle birleştireceğiz. Şimdi önce birleştirip ipleri geçirebilirsiniz. Veya iplere boncuklarınızı dizip sonrasında geçirebilirsiniz. Yani şöyle bakın bunlar 7 tane ipimiz var şimdi burada. 46 santim her biri. Her biri 46 santim olarak kestim bunları. Bunları arkadaşlar öncelikle böyle geçirip boncukları dizip bu şekilde birleştirebilirsin veya bunu birleştirdikten sonra geçirebilirsin. Ama şimdi ben diyorum ki önce boncukları geçireyim sonra birleştireyim. Şimdi boncukları bir dizelim. Nasıl dizeceğiz? Şöyle. Bunu bir kenara alalım. Kristallerimizi de alalım. Her bir ipe 10 tane kristal geçireceğiz. Ama sağ solu yanlarına birer tane delika koyuyorum. Şöyle bir tane koyuyorum. Geçiyor yani bundan. Bunu da buraya takıyorum. Böyle. Tekrar bir tane delika. Şu. Bunu böyle çekiyorum aşağıya. Şöyle koyuyorum. Burada kalıyor. Tekrar
Bunu da buraya. Bunu da yine böyle bırakıyorum. Şu şekilde duracak. Böyle böyle. Bu delikalarda şeyin kristallerin aşağı yukarı kaymasını engelleyecek. Aynı zamanda bu aradaki İtalyan derisinin girintili çıkıntılı bölümleri de boncukların aşağı yukarı kaymasını engelleyecek arkadaşlar. Şimdi diziyorum ve her bir ipe 10 tane kristal olacak şekilde yerleştiriyorum. Şöyle şu. Böyle hani belli bir şeyim yok. Göz kararı ayarlıyorum. Ortalayacağız ipimizi. Şöyle ortalayacağız. Şöyle tutuyorum. Böyle ortalıyorum. Bundan sonra dizeceklerimi buradan başlayacağım. Neden? Bu çünkü buraya girecek. Şu şekilde duracak. O nedenle buralara koyacağım. Şimdi bir tane daha alıyorum. Evet, şimdi dizdik arkadaşlar bunu. Böyle bırakıyorum. Yani şey önemli değil nerede durdukları. Böyle karışık bir vaziyette. Şimdi ben diğer 6 ipe de aynı şekilde bunları dizeyim. Sonra nasıl içine koyup kapatıyorum onu da göstereyim. Evet arkadaşlar, böylece 7 ipimize de 10'ar adet kristal çevrelerinde delika boncuklar olmak üzere dizildi. Tam orta kısmı burası. Bunu getireceğim şimdi. Böylece şu şekilde yerleştireceğim ve kapatacağım şimdi. Böyle. Şu. Bunu böylece koydum. Şimdi kapatalım. Bu birinci de buraya giriyorum. Şu. Bir. Tabii dikkat edelim. Derilere girmeyelim. Böyle. Tekrar buraya giriyorum. Bunu şimdi ikinci boncuğa çıkıyorum. Buradan da 2'den ineceğim. Şimdi 3'e çıkıyorum.
Şöyle çevireyim daha rahat görelim. Evet, birleşti bunlar. Şimdi tekrar buradan karşısından böyle giriyorum hepsinden. Tekrar buradan iniyorum. Şu. Demin aşağı şu kısımda yaptığımızı yapıyorum arkadaşlar. Hani bir iki sıra böyle. Belki bir sıra daha geçeyim. Şimdi en son buradan da geçerse evet. Evet arkadaşlar, şimdi buradayken hafif bir düğüm yapabiliriz. Şurada. Şuna bir tane aradan geçip şöyle bundan da şöyle bir düğüm ve delikanın içine yerleştirmeye çalışıyorum. Ondan sonra da kesiyorum. Bu. Şimdi bakalım, böyle oldu. Kapamamızı takalım. Evet, demiştik ki deri kapamalarımız. Onları nasıl kapatacağız? Hem o arada onu da göstermiş olayım tekrar size. Deri kapama. Bir kere gene bu uçları hepsini bir tarafında böyle yan yana getirelim. Hepsini bu şekilde yan yana getirelim. Ve aşağı taraftan ayarlayıp bunu böyle yerleştirelim. Yani potluk, bolluk kalmasın arkadaşlar. Böyle. Evet. Şimdi bunu yaptıktan sonra deri kapamayı alıyoruz. Bunu buraya yerleştiriyorum tamamını. Böyle. Bu şekilde. Ve bakın böyle bu parmağımla yardım alıyorum ve gererek kapamanın içine oturtuyorum derileri. Hiçbirinin dışarı çıkmıyor olması gerekiyor. Şimdi bu şekildeyken önce burayı, sonra şöyle kısmı kapatıyorum. Şöyle getiriyorum arkadaşlar şunu. Bakın. Kapadım. Tekrar bunu getiriyorum ve üstüne kapatıyorum. Şöyle tam şu orta kısmında sıkıca bastırıyorum. Bu.
Ve bu bölümü şimdi kesiyorum. Şöylece. Şu. Şimdi aynı biçimde burayı yapacağım. Şöyle. Getiriyorum. Bakın bir tane daha yapalım. Bunu yerleştiriyorum. Hepsini. Şöyle tutuyorum. Hani tek deri olduğunda çok daha kolay. Şimdi siz 7 parçayı tek bir deri kapamanın içine yerleştiriyorsunuz. Bu biraz daha zor bir kapama çeşidi. Evet, ama gördüğünüz gibi yolunu öğrendikten sonra kolay, yani sıkıntı yok. Evet. Şimdi bunu getiriyorum. Bunu da getiriyorum. Bakın böyle. Şimdi bunu sıktım. Ve getirip bunu kapatıyorum. Ve bu kısımdan iyice sıkıyorum bunu. Bu. Gene bu bölümü kesiyorum. Şu. Çünkü hiçbirinin arkadaşlar, hiçbir ipin dışarıda ya da iki tane şu iki arada kalmaması gerekiyor. Yani hiçbir şekilde iki kapak da derileri içine almış olması gerekiyor. Yoksa çıkar yani. Evet. Şimdi bunları ucuna kapamamızı takalım. Şimdi. Evet. Bu arada yine halka açmayı da gösterelim. Bunu alıyoruz. Tutuyorum böyle. Ve pensemizin yardımıyla şöyle, oldukça kalın bir halka bu. Ben hep böyle kalın halka kullanıyorum ki hemen çıkmasın diye. Şuradan tutuyorum. Halkayı arkadaşlar böyle açmıyoruz. Ne yapıyoruz? Kendi yönünde, bakın şu, açtım. Bunu getiriyorum. Takıyorum. Ve zincir mutlaka yerleştiriyorum. Kolye de olsun, bileklik de olsun, mutlaka bir zincir koyun arkadaşlar. Bunu da şöyle tutuyorum şimdi. Getirdim, bıraktığım gibi. Şu. Getirip sıfır kapatıyorum. Bu. Şimdi yine aynı şekilde papağanımızı takalım. Aldım. Tutuyorum. Şöyle açıyorum. Getirdim. Bunu da buraya koydum. Şu. Ve kapatıyorum. Sıfır kapatıyorum. Bakın sıfır. Şurası. Evet. Sonra papağanımızı kontrol ettik. Evet. Bunu da böyle bu kısımdan geçirebiliriz. Evet arkadaşlar. Böylece güzel bir kolye yapmış olduk sizinle. Umarım beğenmişsinizdir. Sağlıcakla kalın, Maza Tasarım'da kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.